Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kahvaltılık tarifler paylaşmıyordum. O yüzden böyle hem çok pratik hem de çok lezzetli tariflerden oluşan bir kahvaltı videosu hazırladım. Umarım sizin de işinize yarar. Tek yufkadan kahvaltılık börek, kapya biberli bir sos, bir de omlet yapacağız. Şimdi hemen yapımlarına başlayalım. İlk olarak közlenmiş kırmızı biberli peynirli bu sosu hazırlayacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. 5-6 tane kapya biberi 200 derece fırında 1 saat boyunca közledim. Daha sonra kabuklarını soydum ve küçük küçük doğradım. Şimdi bir kabın içerisine aktarıyorum. Daha sonra üzerine bir küçük kase kadar beyaz peynir ekliyorum. Ezine peyniri olursa daha iyi olur. Biraz ceviz koydum. Biraz maydanoz, bir diş sarımsak, tuz ekledim. 2 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Biraz zeytinyağı. Biraz da nar ekşisi ekliyorum. İsterseniz nar ekşisi yerine limon da kullanabilirsiniz ama nar ekşisiyle çok daha güzel oluyor. Hepsini karıştırıyorum ve bu kadar. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik. Özellikle kızarmış ekmeğin üzerinde mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi avokadolu dip sos yapacağız. Bu sosu eğer avokado yemek istiyorsanız ama tadını sevmiyorsanız kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tabii ki avokadonun olgun olması ve yumuşak olması gerekiyor. Bir tane bütün avokadoyu kabın içerisine aldım. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Tuz ve karabiber ekledim. Farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Bir diş sarımsak. 2 yemek kaşığı kadar da labne ekliyorum. Labne yerine normal sürülebilir beyaz peynir de kullanabilirsiniz ya da süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Hepsini karıştırıyorum. Bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Ben genellikle bu sosu böyle bir dilim kızarmış ekmeğin üzerine sürüp onun üzerine de bir tane haşlanmış yumurta koyarak tüketiyorum. Hem çok sağlıklı hem çok besleyici ve doyurucu bir kahvaltı olmuş oluyor. Size de tavsiye ederim. En son üzerine biraz dereotu koyarak bitiriyorum. Özellikle böyle hamilelik döneminde avokado tüketmek isteyen ama tadını sevmeyenler varsa mutlaka bu tarifi denesin. Şimdi omlet yapacağız. Sebzeli bir omlet yapacaktım ama son anda içerisine biraz sosis de ekledim. 2 tane sivri biberi küçük küçük doğradım. Sıvı yağda yumuşayana kadar kavuruyorum. Normalde içerisine kırmızı biber de ekleyecektim bu aşamada ama hepsini közlediğim için baştan eklemedim. Daha sonradan közlenmiş kırmızı biber ekledim. 3-4 tane sosisi küçük küçük doğradım. Onları da ekleyerek kavurdum. Dediğim gibi közlemiş olduğum biberlerin bir kısmını omlet için ayırdım. Siz normal baştan bir tane kapya biberi doğrayarak da yapabilirsiniz. İstediğiniz farklı sebzeler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ben sadece bunları kullandım. Daha sonra 2 tane yumurtayı çırptım ve üzerine ekliyorum. En son biraz da kaşar peyniri ekleyerek kapağını kapattım ve kaşarlar eriyene kadar bekledim. Bitmiş hali bu şekilde. Servis yaparken ikiye katlayarak yapıyorum. Böylece kaşar peynirleri de kurumamış oluyor. Şimdi bir tane yufkadan tava böreği yapacağız. Hem çok ekonomik hem de pratik, çok kolay bir tarif. Öncelikle bir tane kabın içerisine 2 tane yumurta, yarım su bardağı sütü ekliyorum ve karıştırıyorum. Biraz peynir koyuyorum. İsterseniz peynir kaşar karışık da kullanabilirsiniz. Miktarı size kalmış. Ben bu kadar ekledim. Daha fazla da koyabilirsiniz. Bir tane yufka kullanacağız. Yufkayı ikiye kestim. Bu şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra yaklaşık bir parmak kalınlığında kesiyorum. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapacağım. Kestikten sonra yufkaları açıyorum. Ve sosun içerisine koyuyorum.
Diğer yufkayı da aynı şekilde kesip koydum. Maydanoz eklemeyi unutmuşum. Onu da ekledim. İstediğiniz farklı yeşillikleri de yine doğrayıp ekleyebilirsiniz. Bütün yufkaların sosa değmesi gerekiyor, ıslanması gerekiyor. O yüzden iyice karıştırıyoruz. Şimdi tavaya biraz sıvı yağ koydum. 1 yemek kaşığı dolusu da tereyağı ekliyorum. Eridikten sonra yufkaları koyacağım ve kısık ateşte iyice kızarana kadar bekleyeceğim. Yaklaşık 3-4 dakika falan sürüyor. Yufkaları tavanın her yerine yayıyorum. 3-4 dakika kadar bekledim. Şimdi ters çevireceğim. Bunu aslında kapaklı tavalar var. Onlarla yaparsanız daha rahat olur. Bende yoktu. Direkt tabağa ters çevirdim. Bu şekilde çok güzel kızardı. Şimdi tavaya biraz daha sıvı yağ ekleyeceğim. Böreği tekrardan tavaya alıyorum ve diğer yüzünü de aynı şekilde kısık ateşte iyice kızartacağım. Kızardıktan sonra servis tabağına alıyorum. Direkt ters çevirdim. Çok güzel çıtır çıtır bayağı lezzetli oluyor. Hem de dediğim gibi çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bayağı pratik bir tarif. Soframın bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizin de işinize yarar. Bu arada şimdi böreğin içini de size göstereceğim. İç kısmı da bu şekilde, dediğim gibi hemen çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz hem ekonomik hem de pratik bir tarif. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.